Artık zamanı geldi. Sıradaki muhafız sensin. Hakan Muhafız'ın doğuşunu şu şekilde anlatabiliriz. Ben 2016'nın yazıydı. Los Angeles'tayken Netflix'le görüştüğümde bana genç, dinamik ama aynı zamanda kültürel olarak da kendine özgün bir iş arıyoruz demişlerdi. Ben de o sırada İpek Gökdel'in Kara Kalem romanını okumuştum ve Kara Kalem romanında da genç bir kahraman vardı. Ve bu kahramanın bir sihirli, tılsımlı gömleği vardı. Ben Türkiye'ye döner dönmez hemen kitabın haklarını aldım. Sonra oturup bunu işte nasıl bir dizi olur onu yazdım, bir öneri. Şu anda Bible deniliyor onun adına. Ondan sonra işte O3 prodüksiyon şirketiyle konuştum. Sonra da bunu yolladık Netflix'e ve kabul oldu. Çünkü hem genç bir kahraman var hikayenin içinde hem de aynı zamanda tılsımlı gömlek gibi gerçekten bize çok has, gerçek olan ve hala bir takım gizemleri çözülmemiş olan bir öğe var. Çünkü tılsımlı gömlekleri biliyorsunuz şu anda Topkapı'da var tılsımlı gömlekler. Padişahlar özellikle bir savaşa gitmeden evvel onlara bu gömlekleri dokuyorlar ve bu gömleklerin başlangıcı çok önemli bir işte bakıyorlar gökyüzünde gezegenlerin Mars'ın şurada olduğu bir zaman başlıyor. Dualarla başlıyor. Her ilmeğinde dualar var. Yani gerçekten üstündeki yazıların, suretlerin, işaretlerin hepsinin gizemi hala tam olarak çözülebilmiş değil. O yüzden de mesela Hakan Muhafız'da benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu tılsımlı gömlek öğesi. Bir de tabii ki Ayasofya ve İstanbul. Ayasofya'da bir karakter sayılır. İstanbul'da bir karakter ve yurt dışında gösterildiğinde özellikle birçok insandan İstanbul ne kadar muhteşem, ne kadar dinamik bir şehirmiş tepkisini aldık. Çünkü zaten amaç İstanbul'un doğuyla batının köprüsü olduğunu göstermekti. Eğer yapabilseydim her şeyi başarırdım. Hakan Muhafız Türkiye'nin ilk süper kahraman ve fantastik dizisi. Çünkü içinde fantastik öğeler var. İşte tılsımlı gömlek güçler veriyor. Bu aslında bizim geçmişimizde ve tarihimizde bir sürü gizem var, bir sürü tılsımlar var. Bizans'tan, Osmanlı'dan gelen birçok fantastik öğeler içeren aslında hikayeler var. Fakat bunlar daha evvel dizi veya film olarak hiç yapılmadı. Çünkü bence seyirciyle de bir alakası var. Yani belki seyirci daha melodramatik, daha hani bizim tabii ki bir sürü hikayelerimiz de var. Yani işte Toprak, Kan Davası, Toprak hikayeleri, başka hikayeler. Belki seyirci biraz daha bu tip şeylere ilgisi olduğu için daha evvel bu tip fantastik diziler veya filmler yapılmadı. Halbuki biz de yaparken ilk başta zorlandık aslında. Çünkü daha evvel hiç yapılmamış bir şeyi, işte görsel efektleri, kostümleri ile birlikte yaptık Hakan Muhafız'da ve hiç de kolay değildi. Ama bence genç seyircide bunun bir karşılığı var. Yani Türkiye'nin genç seyircileri aslında bizim kendi tarihimizde olan bir takım gizemli hikayelere ilgisi var bence. İnşallah bundan sonra çok daha fazla yapılır. Yani aslında biz Assassin's Creed'i ve Osmanlı tarihini ilham olarak aldık da bütün kostümü aslında çok özel ve benzersiz bir kostüm. Deliler diye bir akıncı gruptan baz alaraktan bir değişim yaptık. Gayet
Evet, beğenildi. Yani sonuç olarak özellikle bizim seyircimiz genç seyirci. Yani 15-25 yaş arası esas ana seyircimiz. Onların da tepkileri her zaman için çok iyi oldu.